Tulsa King, 3. sezon 5. bölüm On the Rocks, bu Taylor Sheridan mafya dizisinin artık ciddi bir suç draması olmadığını doğruluyor. Büyük aksiyon filmi serilerinde sıklıkla görülen aynı kalıplaşmış, klasik devam filmi muamelesine maruz kalmış. Daha geniş ve daha içi boş bir bakış açısı. Daha az hikaye ve karakter içeriği. Daha büyük ama çizgi filmvari kötü adamlar ve ilgi çekici olay örgüsü gelişmeleri yerine anlamsız, şok edici sahneler. Tulsa King 3. sezonunun 5. bölümündeki senaryo neredeyse yok denecek kadar az. Stallone, bu sezonda sadece her şeyi ayarlamakla kalmıyor. Aynı zamanda her zamankinden daha fazla doğaçlama yapıyor gibi görünüyor. Bu da hafiften büyüleyici olsa da, sonuçta çoğunlukla odaklanmamış dolgu malzemesi ve gürültüyle sonuçlanıyor. Geniş açılı el kamerası sinematografisi, yavan ve tembel hikaye anlatımıyla uyumlu. Senaryo gibi hissettiren tek şey, bölümün doruk noktalarındaki zorlama gerilim. Bu anlar, neye uğradığınızı anlamadan önce aniden gelen ve aniden kaybolan rastgele rüzgar esintileri gibi geliyor. Dwight'ın bitmek bilmeyen bilgelik dolu sözleri pek de öyle değil ve hayat, dayanıklılık ve benzeri konulardaki sözde felsefi gevezelikleri pek bir değer veya etki katmıyor. Bazı gelişen olaylar ve karakter dinamikleri o kadar ani ve zayıf ki sıradan bir dizi gibiler. Bu dizi, her yeni sahne ile Netflix'in neo-western drama dizisi Ransom Canyon'a giderek daha çok benziyor. Tulsa King'in son bölümü sönük, cesaretsiz ve ilk 2 sezonunda olduğu o müthiş dizinin tam bir kabığı. Tulsa King 3. sezon, zayıf karakter gelişimleri ve etkisiz hikaye gelişimleriyle dolu. Umut vaat eden bir başlangıcın ardından, Tulsa King 3. sezonu, bu suç draması gangster dizisini sonunda yoldan çıkaran bazı şüpheli yollara saptı. Birincisi, Bo Knapp'ın canlandırdığı yeni karakter Cole Dunmire'a çok fazla ilgi gösteriliyor. Dizi, ona üzerinde çalışabileceği çok fazla şey veriyor. Şişirilmiş büyük kötü enerjisi, babasının onayını kazanamamışlığı ve Stallone'un kızının canlandırdığı Spencer'la tamamen rastgele başlayan romantik kıvılcımı. Karakter, bu kadar uzun bir ekran süresini hak edecek kadar eğlenceli değil. Bazı izleyiciler, bu sezon, Tyson'ın küstahça küstahlığından rahatsız gibi görünüyor. Ancak asıl sorun bu değil. Bu sezonda o kadar bariz bir vizyon eksikliği var ki, her şey sönük, sanki hiçbir yere varmıyormuş gibi hissettiriyor. Senaryo o kadar gevşek ki, bazı sahneler, gerçekten de final versiyonunda olmaması gereken çekim hataları gibi duruyor. Şu anda devam eden olay örgüsü gelişmelerinin çoğu da, özellikle de saat tamircisini ilgilendiren rastgele FBI hatası, tutunamıyor. Bu tür keskin hikaye geçişleri, çoğu zaman aynı anda 2 farklı dizi izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Bigfoot'un sağlık müfettişini öldürmesi tam bir çılgınlıktı ve bana göre bu dizinin artık dramatik seçimlerinin dürüstlüğüne önem vermediğinin açık bir göstergesiydi. Bu karar ve daha fazlası, Tulsa King 3. sezonunda şok etkisine ve diğer mantıksız ve klişe olaylara gereğinden fazla güvenen genel bir boşluk hissine katkıda bulunuyor. Dürüst olmak gerekirse, bu seri, Bill'in 2. sezon finalinde Chicky'yi öldürme şekliyle başlamış olabilir. Bunu görmezden gelmek daha kolaydı. Ancak günümüzde Tulsa King'de haksız, zorlama, kolaycı veya karaktere aykırı hissettiren çok fazla şey oluyor. Tulsa King 3. sezon, Sheridan ve Winter'ın etkisi olmadan büyük sıkıntı çekiyor. Tulsa King'in 3. sezonunun önceki sezonlara kıyasla neden hızlı hayal kırıklığına uğradığını tüm gün konuşarak geçirebiliriz. Ancak asıl mesele şu ki, ilk 2 sezonunun canlılığı ve çekiciliğinden eser yok. Umarım gelecek haftaki Bubbles başlıklı bölümler işleri toparlar ve bizi tekrar yola sokar. Tulsa King 3. sezonunun ilk 2 bölümüyle coşkulu bir başlangıç yapması beni başta rahatlattı. Dan Myers'ların premierde Cleo'nun babasını vahşice öldürüp Bodie'ye özellikle de kendisine bir mafya anı yaşattıktan sonra süper kötü adam seviyesindeki düşmanlar olarak tutunmalarını bekliyordum. Dizinin böylesine patlayıcı bir başlangıçtan sonra tanıdık ve sakin bir alana geri dönmesi sinir bozucu. Bodie tekrar hedef tahtasına oturuyor ve Dan Myers'ların Tyson'ın neredeyse öldürdükten sonraki bir sonraki hamlesi bir sağlık müfettişi göndermek mi? Tulsa King giderek daha çok hem ekran hem de sahne arkası yeteneklerinin sektörde itibar kazanmak için bir platform olarak kullanıldığı bir dizi gibi hissettirmeye başlıyor. Elbette yaratıcı Sheridan ancak şu anda açık çok başka projelere odaklanmış durumda. Tulsa King'in 1. ve 2. sezonunda 12 bölüm, The Sopranos'ta ise 25 bölüm yazan Emmy ödüllü Terence Winter da 3. sezonda yer almıyor. Bu iki eksiklik, Tulsa King'in yaratıcılığında bir çukur açtı ve dizinin hızla izlenemez hale gelmesine büyük katkıda bulundu.